Erdoğan'ın Afganistan'da askerlerimizi sürekli pazarlık masasına sürmesi olayın aslında bir finans meselesi olduğunu artık açık seçik ortaya koyuyor. Beka meselesinin pazarlığı olmaz. Eğer pazarlık varsa bundan beka meselesi çıkmaz. Bir de sığınmacı meselesi var. Önce çıktılar, ekonomi sığınmacılar sayesinde ayakta duruyor dediler. Sığınmacıları savunayım derken ekonomiyi Suriyelinin, Afgan'ın ucuz emeği olmadan ayakta duramayacak hale getirdiklerini de itiraf ettiler. Ardından Erdoğan çıktı, finansmanı iyi yönettiğimiz için mülteci almaya devam edeceğiz dedi. Ama sonra çark etti, saray ve sözcüleri Türkiye yol geçen hanı değil, Türkiye Avrupa'nın mülteci ambarı değil, daha fazla göç yükü kaldıramayız demeye başladılar. Sonra da Türkiye sınırlarına hakimdir diye böbürlenmeyi de ihmal etmediler. Türkiye'de kaçaklar dahil toplam sığınmacı sayısının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Sınırlara hakimseniz, kendi ifadenizde kaldırılmayacak seviyeye ulaşan bu sığınmacıların bu ülkede işi ne? Daha geçtiğimiz gün Afganistan'da yayın yapan bir gazeteci yaşadıklarını anlatıyor. Eli silahlı bir Taliban mensubu yayından sonra yanına geliyor. Malatya'da İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylüyor. Evraklarını da göstererek yakında Türkiye'ye geleceğim diyor. Bakın, Rusya Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden bir takım militanların belirmesini istemiyoruz diyor. Putin'i seversiniz sevmezsiniz ama devlet insanlığı ve devlet ciddiyeti böyle oluyor. Bizde ise memlekete girenler terörist midir? Arsız mıdır, uğursuz mudur belli değil. Sınırlarımız maşallah Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Üç tarafı açık ama kapı kilitli. Devleti şahsım yönetimi krizine sürükleyen bu hükümet elinde Türkiye artık yönetilmiyor. Rüzgara kapılmış bir yaprak gibi savrulup duruyor. Alman şansölyesi Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz ama sığınmacılara bakmaya devam etsin dedi mi? Dedi. Avusturya Başbakanı Taliban fanatizmini istemiyoruz, Afgan göçmenler için en iyi yer komşusu Türkiye dedi mi? Dedi. Belçika'nın Göç Bakanı Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacak dedi mi? Dedi. Alman milletvekili size sığınmacılar için para veriyoruz, biz ne dersek o olur dedi mi? Dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Afganistan'dan kaçacak olanlara Türkiye'ye adres gösterdi mi? Gösterdi. En sonuncusunda sarayın Dışişleri Bakanlığı'nın tepki vermesi 36 saat aldı. Şimdi tüm bu ülkeler bu cüreti kimden, nereden alıyor? Tabii ki 6 milyar avro karşılığında Türkiye'yi Avrupa'nın sığınmacı getosu haline getirmeyi içine sindirebilen Erdoğan'dan alıyor. Bize kimse Erdoğan'a neden güvenmiyorsunuz diye sormasın. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Suriye yandı bitti kül oldu. Olan da Suriye'den sonra en çok bize oldu. Milletimizin cebinden 40 milyar dolardan fazla para çıktı. Yüzlerce askerimiz sınırlarımızı korumak için şehit düştü. IŞİD terör örgütü yüzlerce masum yurttaşımızın canını aldı. Nüfus dengelerimiz tehdit altına girdi. Ülkemiz orta gelir tuzağına yuvarlandı. En son Erdoğan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğü gün İngiliz Savunma Bakanı'nın kendi ülkesinde bir gazeteye yazdığı bir yazı var. Şimdi bu yazı üzerinden saray ve şürekası bir karalama ve yalan kampanyası yürütmeye çalışıyor. İngiliz bakan ülkelerine getirecekleri Afgan sığınmacılar için 3. ülkelerde sığınmacı merkezleri korumayı düşündüklerini yazdı. Bugün de bu sözlerinin arkasında. Aynı yazıyla birlikte iki İngiliz muhabir Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayanarak kastedilen yerlerin Türkiye ve Pakistan olduğunu yazdı. Onların da arkasında kendi gazeteleri bu haberin arkasında boylu boyunca duruyor. Genel Başkanımız da bu haberler üzerine saraya hop dedi. Buna müsaade etmem deyince sarayı aldı bir telaş. Bu telaş suçluların telaşı. Öyle görünüyor ki Genel Başkanımız yeni bir finansman oyununun önünü kesmiş. Tekrar söylüyoruz. Önüne 3-5 milyar avro konduğunda Erdoğan kabul etse de biz ülkemizin egemen güçlerinin Afgan getosu haline getirilmesine asla izin vermeyiz.